Kondo-san. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, soğuk bir ülkede komşu evlerde yaşayan iki küçük çocuk varmış. Bunlar birbirleriyle çok iyi arkadaşlarmış. Kızın ismi Gerda, erkeğinki de Kay'mış. Sürekli birlikte oynuyorlarmış. Gerda'nın büyük annesi her akşam onları ocağın başına toplayıp bir hikaye anlatırmış. O gece büyük anne Karlar Kraliçesi'ni anlatıyormuş. Çocuklar, Karlar Kraliçesi çok güzel bir kızmış. Yemyeşil gözleri varmış. Ama kalbi bir o kadar kötüymüş. Çocukları kızakla kandırıp ele geçirdiği çocukları buzdan heykeller haline getiriyormuş. Saçları gibi kalbi de buzdanmış. Büyük anneciğim, bu çok korkunç. Ya bizim eve de gelirse? Ondan kendimizi korumamız lazım. Çocuklar, aslında bu gerçek bir hikaye. Sakın tanımadığınız ya da kimin olduğunu bilmediğiniz insanların kızaklarına binmeyin. Sonra başınıza kötü şeyler gelebilir. Ertesi gün her tarafı karlarla kaplı bu ülkede Kay ve Gerda kızaklarla yarış yapmaya başlamışlar. Kay hala büyük annenin anlattığı hikayenin etkisindeymiş. Gerda, akşam yatağıma yatınca aklıma bir şey geldi. Acaba Karlar Kraliçesi eritilemez mi? Onu bir şekilde şöminenin yanına getirebilirsek eritebiliriz. Böylece donmuş çocuklara yaptığı sihir de bozulur ve serbest kalırlar. Kay, lütfen yavaş konuş. Belki bizi duyabilir ve çok kızar. Dikkatli olmalıyız. Ben Karlar Kraliçesini eriteceğim. Meğerse Karlar Kraliçesi'nin kulakları o ülkedeki fısıltıyı bile duyarmış. Kahkahalarla, alay ederek duyduklarıyla Kay'ı da sarayına getirerek sonsuza kadar buz heykel yapmaya karar vermiş. Derhal 2 tane rengeyiğinin çektiği şahane bir kızağı çocukların yanına göndermiş. Aman tanrım, ne şahane kızak bu. Binip denesek mi acaba Gerda? Gerçi Karlar Kraliçesi'nin de bir kızağı varmış ama bu o değildir. Bunun güzelliğine baksana. Her yeri gümüş kaplı. Pırıl pırıl parlıyor. Hayır Kay, sakın binme. Büyük annemin ne dediğini hatırla. Tanımadığınız ya da kimin olduğunu bilmediğiniz kızaklara sakın binmeyin diye bizi uyarmıştı. O kadar güzel ki. Biraz kayar sonra hemen inerim. Kay kızağa biner binmez rengeyikleri adeta havalanmış. Saniyeler içinde gözden kaybolmuş. Karlar Kraliçesi onu şatosuna götürtmüş. Kay çok korkuyormuş ve Gerda'yı dinlemediği için çok pişmanmış. Ama artık çok geçmiş. Aylarca Kay'dan bir haber alınamamış. Gerda çok ağlıyor ve üzülüyormuş. Sevgili arkadaşını bekleyip duruyormuş. En sevdiği arkadaşı kaybolmuş. Ama onu Karlar Kraliçesi'nin kaçırdığından eminmiş. Mevsimler geçmiş, karlar erimiş, yaz gelmiş. Gerda artık Kay'ı çok merak ettiğinden büyük annesiyle konuşmaya gitmiş. Büyük anneciğim, ben Kay'ı aramaya gideceğim. Çok merak ediyorum onu ve çok özledim. Lütfen izin verin de gideyim. Bir şartla Gerdacığım. Sana çok güveniyorum. Sen çok cesur bir kızsın. Ama bende sihirli bir ayna var. Onu da yanına almanı istiyorum. Bir ayna ne işime yarar ki büyük anne? Karlar Kraliçesiyle karşı karşıya geldiğinde aynaya bakmasını sağla. İşte o zaman neye yaradığını göreceksin. Gerda aynayı çantasına koyup yola çıkmış. Bir ormandan geçerken küçük bir kulübe görmüş. Dinlenmek için kapıyı çalmış. Çok tatlı bir ihtiyar kadın kapıyı açmış. Merhaba. Bu her zaman iyilik yapan bir büyücüymüş aslında. İçeri gel güzel kızım. Biz de seni bekliyorduk. Ben senin niye geldiğini biliyorum ve sana yardım edeceğim. En yakın arkadaşın Kay'ı arıyorsun.
Onun nerede olduğunu kedim Pamuk sana söyleyecek. Öyle mi gerçekten? Çok teşekkür ederim. Gerda hemen ocağın yanındaki minderde yatan Pamuk'a yaklaşır. Sevgili Pamuk, arkadaşım Kay'ı nasıl bulacağım? Miau. Ormanın sonundaki evde küçük bir kız var. O senin için gelince bana yollayın diye haber bıraktı. Arkadaşının yerini o biliyor. Miau. Gerda her ikisine de teşekkür ederek oradan ayrılmış. Yürümüş, yürümüş. Ormanın sonundaki kulübeye geldiğinde artık hava kararmış. Daha kapıya gelip çalmadan küçük bir kız karşılamış onu. Hoş geldin Gerda. Ben de seni bekliyordum. Lütfen ateşin yanına geç ve bir şeyler ye. Gerçekten çok yorgunum ve açım. Çok teşekkür ederim. Yemeğini yedikten sonra da dinlen. Sabah seni Karlar Kraliçesi'nin sarayına göndereceğim. Merak etme. Sabah olunca birlikte arkadaki samanlığa gitmişler ve orada şahane iki rengeyiği varmış. Küçük kız rengeyikleriyle konuşabilirmiş. Onların kulağına Gerda'yı Karlar Kraliçesi'nin sarayına götürmelerini fısıldamış. Hemen güzel bir kızak hazırlamışlar. Bana yardım ettiğin için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yolun açık olsun. Korkma. Rengeyiğim seni istediğin saraya götürecek ve arkadaşın Kay'ı bulacaksın. Bunları da yanına al. Gerda rengeyiklerinin çektiği kızakla yola çıkmış. Günlerce yol almışlar. Her tarafta bembeyaz karlar varmış. İyi ki kulübedeki küçük kız ona kalın bir palto, şapka ve bir de kalın bir battaniye vermiş. Aslında karlar altında sıcacık bir battaniye ile bir kızakta yolculuk yapıyorum. Bunu ancak Kay'la birlikte yapsaydım çok mutlu olurdum. İnşallah dönüşte artık. Günlerce gittikten sonra bembeyaz bir şatonun önünde durmuşlar. Gerda, Karlar Kraliçesi'nin şatosuna geldiklerini anlamış. Rengeyiklerim, lütfen beni burada bekleyin. Ben arkadaşımı alıp çabucak geleceğim. Hemen şatonun içine dalmış. Her şey buzlanmış. Ortalık sarkıtlarla doluymuş. Koca şatoyu dolaşmış ama etrafta kimsecikler yokmuş. Kay! Kay! Neredesin? Kay! Seni bulamıyorum. Sesi boş şatoda yankılar yapıyormuş. Nihayet en üst katta bir odanın kapısını açınca bir anda Kay'ı görmüş. Odanın ortasında heykel gibi duruyormuş. Kay! Kay! Kendine gel. Konuş benimle. Seni çok özledim canım arkadaşım. Sonunda buldum seni. Hem ağlıyor hem de her tarafını ovuşturarak buzları eritmeye çalışıyormuş. O kadar ağlamış, o kadar ağlamış ki akan gözyaşları Kay'ın buzlarını eritmeye başlamış ve birden Kay kendine gelip konuşmaya başlamış. Gerda, beni arayıp bulacağını biliyordum. Ben de seni çok özledim ve seni gördüğüm için çok mutluyum. Her şeyi sonra konuşuruz Kay. Hadi hemen çıkalım buradan. Tam o sırada Karlar Kraliçesi şatoya dönmüş ve onların bulunduğu odaya birden girivermiş. Bakışlarıyla dehşet saçıyormuş. Gerda onu ilk kez görüyormuş. Bembeyaz, upuzun saçları, yemyeşil gözleriyle çok güzel bir kadınmış. Karlar Kraliçesi kızgınlıkla bağırmaya başlamış. Bu ne cüret? İzinsiz şatoma girip bir de benim heykelimin buzunu çözmüşsün. Şimdi sıra sende. Bunu sen istedin. Sen de benim heykellerimden birisi olacaksın. Gerda çok korkmuş ama Karlar Kraliçesi'nin karşısında kendinden emin olması gerektiğini biliyormuş. Birden aklına büyükannesinin verdiği ayna gelmiş. Ben sizin kadar güzel birini hayatımda hiç görmedim. Ama kalbiniz hiç de öyle güzel değilmiş. Sizin için çok üzgünüm. İstersen beni de buzdan heykele çevirebilirsin. Ama büyükannem özellikle sizin için bir ayna gönderdi. Ona bir kere bakar mısınız? Ver bakayım o aynayı. Bana neden göndermiş ki bunu? Karlar Kraliçesi aynayı eline alıp bakmış ve çok şaşırmış. Çünkü aynadaki onun çocukluk yüzüymüş. Sapsarı saçlı, yeşil gözlü, güzel bir kız çocuğuymuş. Aman tanrım,
Neler oluyor? Aniden bir toz bulutu kraliçenin etrafını sarmış. Küçülerek ufacık, güzel bir kız çocuğuna dönüşmüş. Bir mucize gerçekleşmiş. Ayna aslında sihirli bir aynaymış. Ona bakanlar gerçek yüzlerini görürlermiş. Karlar Kraliçesi de meğer küçükken kimse onunla oynamıyor diye çok üzülürmüş. Bir gün bir büyücü onları cezalandırman gerek, intikam almak ister misin diye sormuş Karlar Kraliçesi'ne. Küçücük çocuk haklı ve o üzüntüyle yanlış bir karar vererek evet demiş. Büyücü de onu Karlar Kraliçesi haline getirip kalbini kötülüklerle doldurmuş. Sihirli aynadan çözülen kötü büyü herkesi çok mutlu etmiş. Çok teşekkür ederim. Artık kurtuldum. Kalbim yeniden iyilikle doldu. Kay ve Gerda onları bekleyen ren geyiklerinin kızağıyla aynı yollardan geri dönüp eski mutlu günlerine kavuşmuşlar. Tabii bir de büyük annenin hikayelerine. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun. Ve zili tıklamayı da unutmayın.